Sinemsel Lüksoloji'ye hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz lüks ve gastronomi. Şimdi yemek aslında hiçbir zaman sadece yemek değil. Bugün biraz bunun hikayesini anlatmak istiyorum ama bu sıradan bir yemek hikayesi değil. Bu böyle imparatorlukların sofrasından geçen bir hikaye, işte katledilen şefler, kaybolan miraslar falan böyle bayağı bir şey. Yani bir tabak yemeğin nasıl olup da bir savaşın nedeni olabileceği ya da işte insanlık tarihinde yemek hiçbir zaman sadece yemek olmamış aslında, biliyor musunuz? Bir tabak yemek bazen bir aşkın başlangıcı olmuş, bazen bir savaşın fitili olmuş, bazen bir imparatorluğun gücünü böyle tek bir akşam yemeğinde dünyaya ilan etmesi fırsatı olmuş. Yani ve baktığınızda bugün milyarca dolarlık bir endüstri haline gelen lüks gastronomi dünyasında da aynı şey devam ediyor. Yani evet, biçim değişti ama özü aynı. Bugün şunu keşfetmek istiyorum. Yani bir yemek ne zaman lüks olur? Ne zaman sıradan bir akşam yemeği bir güç gösterisine, bir sanata ya da unutulmaz bir hatıraya dönüşür ve tabii ki çok 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 gerilere gidiyoruz önlere. Bu sefer bayağı geri. Milattan önce 41. Hepiniz bilirsiniz belki bu hikayeyi ama çok seviyorum, yine anlatacağım o yüzden. Mısır milattan önce 41 ve tabii ki Kleopatra, işte Roma generali Marcus Antonius da bir akşam yemeğinde, Antonius Roma'nın en güçlü adamlarından biri. Orduları komuta ediyor, imparatorlukların kaderini belirliyor falan ve diyor ki o gece Kleopatra bir iddiada bulunuyor. Diyor ki dünyanın en pahalı yemeğini ben tek başıma yiyebilirim. Antonius okey, gülev falan kabul ediyor ve ertesi gün büyük bir ziyafet hazırlanıyor. İşte altın kaplar, egzotik baharatlar, uzak ülkelerden getirilen şaraplar falan filan, böyle konuklar çok etkilenmiş, hayrete düşünüyor ama Antonius pek de tatmin olmamış bir şekilde okey pahalı ama yani dünyanın da en pahalı yemeği değil diyor. O an Kleopatra, hayal edin, sessizce elini kulağına götürüyor, küpesini çıkarıyor ve tarihçilerin aktardığına göre o küpe o dönemde Roma dünyasının gördüğü en büyük, en değerli incilerden biri. İnci bir kadeh sirkenin içine bırakıyor. Herkes nefesini tutuyor çünkü ince sirkenin asidiyle yavaş yavaş çözülüyor ve eriyor. Akıyor ve yok oluyor. Kleopatra kadehi kaldırıyor ve içiyor. Ve bu bir yemek değil aslında. Bu bir güç göstergesi ve diyor ki benim gücüm o kadar büyük ki dünyanın en değerli mücevherini bu gece içiyorum. İşte o an anladım ki lüks gastronomi aslında lezzetle başlamaz. Bir mezajla başlar. Sonra yine Roma İmparatorluğu'na bakıyoruz. İşte zirve dönemleri, işte İmparator Nero'nun ziyafetleri. Yani onun ziyafetlerinde salonun tavanı açılırmış ve konukların üzerine gül yaprakları yağdırmış yemekte. Yani tonlarca gül yaprağı. O kadar ki artık bazı misafirler gerçekten nefes almakta güçlük çekermiş. Yani düşünün, hani etkileyici görünmek için tonlarca gül yaprağı ya. Yani bu yemek kavramı çok ötesinde bir performans tabii ki. Çünkü Roma aristokrasisi için sofra kimliğin gösterildiği bir sahne. Yani menüde işte yok flamingo dili, tavus kuşu, deniz aşırı ülkelerden getirilen işte garum soslar falan, yani bunlar aslında lezzet için değil. Bunlar ulaşılması son derece zor olduğu için tercih ediliyor. Yani Roma diyor ki biz dünyanın her noktasına ulaşabiliriz ve ulaştığımız her yerinde en iyisini soframıza getiririz diyor. Ve tabii ki Topkapı Sarayı. Baktığınız zaman işte dünyanın en büyük sarayı ve en büyük saray mutfaklarından biri. Çok önemli. Bunun için apayrı bir konu zaten gerçekten anlatıyor olacağım. Yani günde 4000 kişiye yemek hazırlanıyor. Yani asıl mesele buradaki miktar değil, incelik. Osmanlı saray mutfağında uzmanlaşma o kadar ilerlemiş ki hani sadece pilav yapan aşçılar var. Sadece tatlı aşçıları var. İşte helvaneler var. O bölümde macunlar, şekerlemeler, şerbetler. Bunun için süper bir konum gelecek. Harika bir bölüm olacak bu arada. Yani yabancı elçiler falan böyle verilen ziyafetlerde o kadar etkileniyorlar ki, yani diyorlar ki ya Osmanlı bir medeniyet gerçekten. Ve Fransa'dan gelen elçiler o sofraları gördükten sonra arşivlerde olan bir şey var. Şey yazmışlar. Yani hayranlık duyduk, hayran kaldık. Yani etkilemek için, yani anlatabiliyor muyum? Yemeğin çok ötesinde başka bir mesaj orada. Versailles Sarayı'na gelelim. Ve restoranın doğuşunun olduğu yer aslında 17. yüzyılda Versailles Sarayı, işte Kral 14. Louis, artık tabii orada yemeğin sanat haline geldiği bir yerdeyiz. Yani işte ziyafetler çok tiyatral, işte masalarda işte heykellerle süsleniyor, şekerden yapılmış işte tatlılar hazırlanıyor, işte saraylar biçiminde tatlılar falan. Zaten Louis'nin yemek tutkusu bir efsaneymiş. Tarihçiler diyor ki o kadar çok yiyordu ki özel geniş sandalyeler yaptırılmış. Yani ve bir öğünde bir türetten 20 parça falan yiyormuş. Yani insanlık vücudunun sınırlarını zorlayan bir iştah varmış. Ama Versailles'in tabii gerçek mirası masada ne yenildiği değil.
bu sofrayı hazırlayanlar. Çünkü Fransız devrimi geliyor, saray aşçıları işsiz kalıyor. Ve bu ustalar Paris sokaklarına dökülüyor. Kapılarına restoran yazan tabelalar asıyorlar. O dönemde restoran güçlendiren yemek anlamında kullanılıyormuş. Ve bugün dünyada milyonlarca restoran var. Ve bunların hepsinin kökünde aslında o devrimden kaçan Versailles aşçıları yatıyor. Yani bakar mısınız, yine bir kaos bir devrim doğuruyor ve bir devrim bir kültürü doğuruyor. Yine 1800'lerin sonunda 90'larda Londra'da Savoy Oteli. Augustus Couffeur adında bir tane Fransız şef. O da mutfak dünyasında kökten değiştiriyor. Şöyle, çünkü o güne kadar mutfaklarda işte kaos hakim. Hani kimin ne yaptığı belli değil. İşte her şey kendi başına çalışıyor. Yemekler tutarsız oluyor. Hiyerarşi falan yokmuş. Profesyonellik yokmuş. O bunu değiştirmiş. Yani mutfağı askeri gibi organize etmiş. İşte sen garde-manger, sen sosiyer, patisiyer. Yani herkes kendi istasyonunda usta. Yani bu sistem aslında işte Brigade de Cuisine denilen bugün dünyada hala kullanılan. Ama tabii onu şöyle hatırlıyoruz daha çok. Bir akşam işte diva geliyor otele ve ona yemek hazırlıyor ve spontane işte şeftali, vanilya dondurması, ahududulu sosu ve peşmelbe. Yani o tatlı 130 yılı aşkın süredir hala menüde. Bakar mısınız, bir gece spontane hazırlanmış bir tatlı. Ve tabii çok önemli bir konu gastronomide Michelin yıldızları. Bu da lastik şirketinin istemeden yarattığı bir imparatorluk. 1900'lü yıllarda Fransa'da iki kardeş André ile Edouard 300.000 tane otomobili var ve bunların lastik şirketi var. Ülkede 3000 otomobil lastik şirketi ve sorunları var. Çünkü sürücüler seyahat ettikçe lastikler yıpranıyor ve diyorlar ki seyahat etmeleri nasıl teşvik edelim? Diyorlar ki biz bir rehber çıkaralım. İçine de benzin istasyonu, tamirciler, oteller ve yemek yenebilecek yerleri koyalım. Yıllar geçiyor, rehber büyüyor ve sonra yıldız ekliyorlar. Yani o gün hiç tahmin etmedikleri inanılmaz bir Michelin rehberi oluyor. Ve tabii Michelin yıldızı bir şefin kariyerini sonsuza dek değiştirebilir. Yani 2 yıldız restorana rezervasyon bulmakta aylarca bekliyorsunuz. 3 yıldız zaten tamamıyla bambaşka bir dünya. Ama bu yıldızın da çok ağır bedelleri varmış, öğrendim. Mesela Fransız şef Bernard Loiseau 2003 yılında 3 Michelin yıldızına sahipmiş ve yıldızını kaybedeceğine dair söylentiler çıkıyor. Ve aslında asılsız mı söylentiler, ama adam bu baskıya dayanamıyor ve daha yıldızını kaybeden o söylentilerin arasında hayatına son veriyor. Bu da aslında lüks gastronomisinin bir karanlık yüzü. El Bulli. Burası çok enteresan bir hikaye. 1980'lerde İspanya'nın Katalonya kıyıları küçük bir restoran El Bulli ve bir şef Ferran Adrià. Adrià mutfak dünyasını tamamen dönüştüren insanlardan biri. Ya çok deneysel, çok sürpriz yemekler yapıyor. İşte mesela zeytin gibi görünen bir şey geliyor ama ağızda sıvıya dönüşüyor. İşte sıcak dondurma, yenilebilir köpükler, işte nitrojenle saniyede doldurulan şeyler. Ve düşünün, 400.000 rezervasyon oluyormuş yılda ve yalnızca 8.000 kişi kabul ediliyor. Yani 400.000, 8.000, yani %2 ihtimaliniz var restoranda yemek yemek için. Ama 2011'de restoranı kapattı. Çünkü demiş ki yani artık böyle var olmaya devam edemeyeceğim. Hani burası bir deney merkezine dönüştü. Kapatıyor. Ama Adria'nın geliştirdiği o teknikler bugün moleküler gastronomi adıyla bütün dünyaya yayılıyor. Yani onun mutfağından çıkan fikirler bugün aslında Michelin yıldızlı restoranların işte %80'inde hala yaşıyor. Yani ne kadar kapansa da aslında mirası çok kapanmamış. Chicago 2007. Burada da Grand Ahats Amerika'nın en iyi restoranlarından biri. Aliena'nın şefi. 3 yıldızı var. Dünyanın en iyi şeflerinden biri. Ve bu hikaye çok enteresan ve öğreniyor ki dil kanseri. Doktorlar diyor ki dilinizi kaybedeceksiniz ve tat alma duygunuzu kaybedeceksiniz. Bir şef için herhalde bu meslek hayatının sonu, ama kabul etmiyor. Çok agresif kemoterapi görüyor, radyasyon tedavisine gidiyor ve tedavi sürecinde tat alma duygusu tamamen yok oluyor ve mutfağında işte asistanlara tarif veriyor, onlara yemeğe tattırıyor. Ama sesleri duyuyor. Dokuları hissediyor, kokuları alıyor ama tat yok. Ve bu süreçte şunu fark ediyor: yemek sadece tat değil, çok daha fazlası. Tedavi sona erdiğinde dili kurtarılmış, tat duygusu geri gelmiş. Ama onun tamamıyla yemek deneyimi değişmiş. Ve artık yemeklerinde sadece lezzet sunmuyor, duygu sunuyor, anı sunuyor. Yani bir yemeği yerken o çocukluğunuzdaki kış gününü size hatırlatıyor ya da ilk aşkınızı. Ve diyor ki bir şef en güçlü olmadığı alanda en büyük eserini yaratır. Yani kayıp ona yemek sanatını öğretiyor. Hala açık, yolunuz düşerse lütfen gidin. Tokyo, Jiro Ono. Bu Ginza Meydanı'nın altında böyle metro istasyonundan iniyorsunuz. Küçücük bir merdiven. Aşağı iniyorsunuz. Karşınızda böyle işte Suki Yabasi Jiro. 10 tane sandalye, tek bir oda. Yok denecek kadar az bir dekorasyon ve Şef Jiro Ino
En uzun süredir Michelin 3 yıldızını koruyan ustalardan biri bu arada. Ya, fakat sushi onun için bir yemek değil. Yani bir disiplin, bir hayat felsefesi. Her gün aynı saatte kalkıyormuş, işte her gün aynı pazara gidiyor, aynı balıkçıyla konuşuyor. İşte pirinci tam kıvamına getirmek için yıllarca çalışmış. İşte wasabi'yi en doğru anda hazırlıyor falan. Bir gün oğluna şöyle bir itirafta bulunmuş. Düşünebiliyor musunuz? Hala her gece rüyalarımda sushi görüyorum. Hala daha iyisini nasıl yapabilirim diye. Yani 90 yaşındasın ve hala öğrenmeye devam ediyorsun. Yani orada 30 dakikalık bir sushi deneyimi ortalama bir $600 ödüyorsunuz. Aylarca rezervasyon bekliyorsunuz. Ama insanlar hakikaten o 30 dakikalık deneyimi hayatları boyunca hatırlıyor. Çünkü o restoranda aslında ustanın 60 yıllık emeğine tanık oluyorsunuz. Yani bence bir emeğe tanıklık etmek de bazen en büyük lüks. En son gittiğim Kopenhag. Bu da çok enteresan bir şey. Kopenhag'da 2003'te Şef Rene Redzepi sanırım Noma altı bir restoran açıyor ve dünyaya şunu söylüyor. Diyor ki yani İspanya'nın trüflerini ne yapayım? İşte İtalya'nın zeytinyağını ben ne yapayım? Ben diyor Kuzey Avrupa'nın ormanlarından, denizlerinden çıkan yemek yapacağım. Herkes gülüyor tabii ki yani çünkü o dönemde hani lüks gastronomi Fransız, İtalyan mutfağına egemenliğinde yani başka bir şeyin çok fazla yeri yok. Ama adam yola çıkıyor. Ormanları geziyor, kayalıklardan midye topluyor, arıları gözlemliyor, bölgede yetişen 50 yıldır kullanılmayan bitkileri falan buluyor. Onları sofralara getiriyor ve 2010 yılında Noma dünyanın en iyi restoranı seçiliyor. Tabii herkesin gülüşleri bir susu veriyor. Yani aslında yaptığı şey lüks gastronomide bir devrim. Yani töva kavramı dediğimiz. Yani bir yemeğin coğrafyasını, kültürünü, tarihini taşıması. Yani mesela artık Avustralya'da yerli otlarla yemek yapan şefler var. Japonya'da orman mantarlarını sofraya taşıyanlar var. İşte Peru'da İnka geleneklerini yeniden keşfeden mutfaklar var. Aslında hepsi şefin o çılgın sorusundan sonra başladı. Benim toprağımda ne var? Ve bence bu çok gelişecek. Yani çok da önü açık bir şey olarak, gastronomi yolu olarak görünüyor. Ve Alain Ducasse. Herhalde en çok ismi tanınanlardan, duyulanlardan biri. Benim de şahsen tanışma fırsatım olduğu için mutluyum. Ve Alain Ducasse yükselen bir şef olarak tanınıyor. Çok genç, hırslı, işte geleceği çok parlak ve bir uçak kazası geçiriyor. Yanındaki herkes hayatını kaybetti. Ducasse aylarca hastanede yatıyor. Yani bütün vücudu hasar görmüş ama kafası hala çalışıyor. Ve hemşireler sonradan şöyle anlatıyor. Yani Ducasse bütün gün yataktayken bile kalkmadığı sürece bile elinde kalem, kağıtla reçete yazardı. İşte yeni tarifler yazardı, yeni kombinasyonlar, yani yeni hayaller ve kazadan 33 ay sonra normale dönüyor. Ve tekrar restoranın başına geçiyor ve 3 Michelin yıldızı kazandırıyor. Bugün dünya genelinde herhalde 30'dan fazla restoranı var. Monaco'daki Louis'nin şarap mahzeninde mesela 400 bin şişe olduğu söyleniyor. Yani şefler arasında en çok Michelin yıldızı kazanan. Ama düşündüğünüz zaman o yıldızların hepsinden önce aslında bir enkazdan kalkmak var ve onun o enkazı nasıl yönettiği var ve o enkazın ona neler öğrettikleri var. Belki de onun için hayatta kalmanın tek yolu yaratmaktı. Muhakkak yolunuz yine düşerse deneyimlemenizi isterim. Ve şöyle bir şey var, yani deneyim ekonomisi olarak bakınca bu lüks gastronomiye, ya insanlar artık ne satın alıyorlar? Yani konuyu şöyle başka bir açıdan ele alırsak, ekonomistler yine diyor ki 20. yüzyılda insanlar ürün satın aldılar. İşte araba, buzdolabı, giysi satın aldılar. 21. yüzyılda ise insanlar artık deneyim satın alıyorlar. Ve bence bu değişim lüks gastronomide en saf haliyle gözüküyor. Yani mesela işte Maldivler'de işte Ita Undersea restoranı düşünün. Yani okyanusun 5 metre altında yemek yiyorsunuz. Yani işte şeffaf akrilik bir tünelin içerisinde etrafınızda köpek balıkları var. İşte mercan resifleri var. Yani menüdeki oradaki yemekler iyi mi? Evet ama yani o restorana giden insanlar sizce yemek yemek için mi gidiyor? Bence hiç lezzette hani ilk şeylerinin lezzet olduğunu düşünmüyorum. Bir dünyanın içinde olmak için gidiyorlar. Ya da Paris'teki Jules Verne, Eyfel Kulesi'nin 2. katında. Yani Michelin yıldızlı yemek yiyorsunuz ama sofranızda Paris manzarası var. İşte şehrin ışıkları var. Yani başka bir görüntü. Yani kendinizi siz o şehrin bir parçası gibi hissediyorsunuz orada. Mesela bazı özel yemek organizasyonlarında konukların kulağına artık özel sesler veriliyor. İşte midyeyi yerken sizin kulağınıza deniz sesi, işte trüfü yerken ormanın sesi. Peçeteler böyle kişisel anlara göre kokulandırılmış. Yani bu artık bir yemek değil. Bu artık tam anlamıyla bir tiyatro. Ve siz hem seyirci hem aktörsünüz.
Evet, yani nadir şeyler de tabii ki lüks gastronomide çok çok önemli. Mesela işte salyangoz havyarı. Şimdi baktığınız zaman yani evet salyangoz havyarı yani bu ürünün üretimi inanılmaz derecede zahmetli. İşte her yumurtayı tek tek elle yıkıyorlarmış, cımbızla ayırıyorlarmış. İşte kilogramı 3.000 dolara falan 3.000 euroya kadar çıkabiliyormuş. Ya da İtalya'dan çıkan sadece işte sonbaharın belli haftalarında toplanan işte mantar, alba trüfü. Yani o mantarın kilosu mesela 6.000 dolara kadar ulaşabiliyor. Yani özel işte yetiştirilmiş köpeklerle, domuzlarla yerin altında bulunuyorlar falan filan yani. Bir şef hatta şöyle söylemişti yani bu malzeme o kadar pahalı ki hani tabağa sadece birkaç dilim koyduğunuzda bile menünün fiyatı yükseliyor. Ama insanlar bunu bilerek sipariş ediyor. Yani hani bir tek bunda değil mi? Mesela çikolata. Gelitot tarafından üretilen dünyanın en pahalı çikolatalarından biri var. Fiyatı yaklaşık 500 dolar falan. Ama bu çikolatayı mesela çikolata sonuçta ama onu özel yapan sadece fiyatı değil, sunumu. Çünkü işte çikolata çok özel tasarım bir İspanyol kara ağacı kutular içinde geliyor. İşte çikolataya çıplak elle dokunmanız yasak. Bunun için özel bambu cımbızlar veriliyor. Kutuyu açıyorsunuz. İşte kokuyu alıyorsunuz, cımbız kaldırıyorsunuz, böyle dikkatle tutup ısırıyorsunuz. İşte o an 500 dolara mal oluyor. Ama o an unutulmuyor ve belki de bu yüzden insanlar bunu ödüyorlar. Çünkü hatıralar her zaman pahalıdır biliyorsunuz. Bir de işin şey tarafı var tabii ki. İstediğinize, ya işin lojistik tarafı var. Mesela şöyle bir şey. Yani lüks bazen de nadirlik değil, erişim. Mesela bir hikaye var hep anlatılır. Eğitimlerde anlatılır yani. Mesela bir milyarder Fransız Rivierası'nda süper yatında işte güneş batıyor. İşte canı bir şeyler çekiyor. İşte ama diyor ki arzu ettiği şey aslında İngiltere'de bulunan ama Fransa'da pek rastlanmayan bir lezzet. İşte normalde İngiltere'de işte 2,5 poundluk bir şey. Paris'te ama bir markette işte 8 pound ama işte süper yata hemen özel teslim getirirlerse yani yarın getirirlerse işte 100 pound. Ama diyor ki milyarder hayır ben şu an istiyorum diyor. Yani şu an onu yemek istiyorum diyor. Okey özel kuryeyle özel jekle 1.000 pound'a geliyor. Milyarder için 1.000 pound çok sorun değil. Sorun beklememek. Şimdi bu noktada artık para yemeye ödenmez. Mesafeyi ortadan kaldırmaya ödenir. Yani zamanı satın almaya ödenir. Ve belki de aslında bu lüksün en saf tanımı kimileri için istediğimi, istediğim zaman, istediğim yerde. Yani bu aralar çok popüler oldu bu gastronomi hikayeleri. Mesela Netflix'te de işte artık hani rock yıldızı gibi işte şeflerin hayatlarını seyrediyoruz. İşte Chef's Table dizisi mesela. İşte hayatı, felsefesi, trajedisi, zaferi bunlar artık film gibi kurgulanıyor. Ülkemizdeki yarışma programlarından da bakın şefler hakkında hakikaten çok fazla şeyler öğrendik ve insanlar izliyorlar. Milyonlarca insan seyrediyor. Yine mesela The Menu filmi var. Yani bu da aslında lüks restoranların biraz karanlık tarafını gösteriyor. O da Netflix'te. Bence bakın derim. İşte ultra pahalı, ultra seçkin bir restoran ve böyle misafirler gece boyunca ne için para ödediklerini sorguluyor. Biraz gerilim yani. Bir film aslında yani derin bir soru soruyor. Hani fine dining gerçekten yemek mi? Yoksa bir performans mı? Yine bu da bir statü oyunu mu? Ve belki de her ikisi de. Çünkü insanlar bazen yemek yemek için gidiyorlar, bazen görünmek için gidiyorlar, bazen hatırlamak için gidiyorlar ve iyi restoranlar da aslında bunların hepsini aynı anda sunuyorlar. Yani bir tabak yemeğe baktığımız zaman aslında yani Kleopatra'nın içtiği işte İncili Kadeh'ten başladık. İşte Jiro'nun 60 yıllık sushi disiplinine, işte Nero'nun gül yapraklarından Nova'nın orman mantarına kadar. Yani bütün hikayelerde, bütün bu hikayelerde aslında ortak olan bir şey var. Yani yemek hiçbir zaman sadece yemek olmamış. Yemek güçmüş, yemek sanatmış, diplomatik bir mesajmış. Bazen bir ölüme meydan okuyuşmuş, bir kültürmüş. Bugün herhalde lüks gastronominin bu kadar büyüleyici olmasının sebebi bu. İnsan hayatının en temel elemi olan şey yemek yemek. Ama bu kadar basit bir şey doğru ellerde bambaşka bir şeye dönüşüyor. Yani bir atmosfere, bir hatıraya ve bazen bir hayatın dönüm noktasına insanların verdikleri kararlara baktığınız zaman. Yani lüks gastronomi sizi doyurmak için değil, sizi hissettirmek için var. Ve o hissettirme paha biçilemez. Şimdi kendime de ve size de bir soru sormak istiyorum. Bu programı çekmeden önce en son sabah şöyle bir şey okumuştum.
Danimarka Kültür Bakanı Ocak ayında bir açıklama yapıyor ve diyor ki gastronominin resmi olarak sanat kategorisine dahil edilip edilmeyeceğini araştırıyormuş. Bunu duyurmuş. Yani böyle bir adımın atılması halinde Danimarka gastronomi hukuki olarak sanat statüsüne taşıyan ilk ülke olabilir. Yani bir tabak yemek gerçekten bir sanat eseri olabilir mi? Yoksa gastronomi hala sadece iyi pişirilmiş bir yemek mi? Merak ediyorum. Cevabınızı yorumlara bırakın. Bu arada kanala abone olmayı unutmuyorsunuz diye düşünüyorum. Beğenmeyi, yorum bırakmayı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.